Hadi gelin 13. yüzyıla gidelim ve evreni ışıktan inşa eden, vicdanıyla koskoca bir papaya meydan okuyan Robert Grosseteste'nin o müthiş zihnine bir yolculuk yapalım. Hikayeye en çarpıcı yerden, hayatının belki de en dramatik anından başlayalım. Grosseteste'in, o dönemin en yüksek otoritesi olan Papa'nın bir emrine nasıl doğrudan ve şok edici bir şekilde karşı çıktığına bakalım. İşte o meşhur mektuptan o inanılmaz sözler. Papa'dan gelen bir emre verdiği cevap bu. Şimdi bu cümledeki çelişkiyi fark ettiniz mi? İtaat ettiğim için, itaat etmiyorum, isyan ediyorum diyor. Ya bu nasıl mümkün olabilir? Bir insan nasıl hem itaat adına isyan edebilir? İşte bu bilmeceyi çözmek için Grosseteste'nin dünyayı nasıl gördüğünü anlamamız gerekiyor. Ve onun için her şey evrenin başlangıcında tek bir şeyle başlıyor, ışıkla. Grosseteste için başlangıç noktası dünyavi güçler falan değil, çok daha temel, çok daha kozmik bir ilkeydi, ışık. Ona göre evreni oluşturan o ilk ham maddeye şeklini veren şey ışıktı. Yani Latince adıyla lux. Ama bu öyle şairane bir laf değil ha. Grosseteste için bu evrenin fiziksel temelini oluşturan, kendini durmadan çoğaltan gerçek bir yaratıcı güç. Ünlü eseri ışık üzerine de bu süreci nefes kesici bir şekilde anlatıyor. Düşünün, her şey tek bir ışık noktasıyla başlıyor. Bu nokta kendini çoğaltarak dev bir küre oluşturuyor. En dışı katman mükemmelleşip gök kubbeyi yaratıyor. Sonra oradan yansıyan başka bir ışık içeri doğru ilerleyip diğer tüm gök katmanlarını ve elementleri meydana getiriyor. Tek bir ilkeden doğan muazzam ve düzenli bir sistem. Yani Grosseteste için evren öyle rastgele bir yer değil. Aksine tek, anlaşılabilir, rasyonel bir ilkeden doğan, mükemmel bir düzeni olan bir sistem. İşte bu fikir onun bütün düşünce dünyasının temel taşı oldu. Her şeyin bir mantığı olmalıydı. Peki, evren bu kadar düzenliyse, insanın iç dünyası yani seçim yapma yeteneği nasıl işliyor? Grosseste, evrende aradığı o temel mantığı insan ruhuna da uyguladı. Özgür karar dediği şeyi incelerken akıl ve iradeyi birbirinden ayırıyor. Diyor ki, akıl bize seçenekleri sunar, şunu yapsan daha iyi olur der ama son söz her zaman iradenindir. Yani akıl yol gösterir ama o yola girip girmemek tamamen iradenin kendi özgür kararıdır. Peki özgürlük ne o zaman? Grosseteste'ye göre özgürlük, iradenin bir eylemin iyi mi kötü mü olduğundan bağımsız olarak sırf zıt seçenekler arasında seçim yapabilme gücüdür. Yani şunu ya da bunu yapabilirim deme kapasitesi. İnsanın tam merkezinde yatan, kendi kendini harekete geçiren bir motor gibi düşünün. İyi de bütün bu evren, ışık, özgür irade muhabbetinin onun Papa'ya kafa tutmasıyla ne ilgisi var? İşte şimdi her şeyi bir araya getirme zamanı. Başladığımız o isyan anına geri dönüyoruz ama bu defa çok daha donanımlıyız. Unutmayın, o dönemde papalık gücünün sınırları üzerine kıyametler kopuyor. Bir tarafta papa ne derse o olur, gücü mutlaktır diyenler var. Diğer taraftaysa hayır, papanın gücü bile ilahi yasayla sınırlıdır diyenler. Grosseteste'den nerede durduğunu tahmin etmek zor değil. Onun için kural basitti. Herkesin ve her şeyin üstünde ilahi yasa vardır. Eğer Papa'nın emri bu yüce yasayla çelişiyorsa o emre uyulmaz. Nokta. Bu, hiyerarşinin en tepesinde Papa'nın değil, Tanrı'nın yasasında olduğu anlamına geliyordu. İşte bu yüzden kendi eylemini bir isyan olarak görmüyor. Tam tersi, ben Papa'ya değil, onun temsil etmesi gereken asıl ilkelere, yani kilisenin özüne sadakat gösteriyorum diyor. Bu bir itaatsizlik değil, daha yüksek bir itaat eylemiydi. İşte bakın, Grosseteste'nin düşüncesinde her şey nasıl da birbirine bağlanıyor. Evren, ahlak, eylem. Hepsi arasında müthiş tutarlı bir bağ var. Gelin şimdi bu büyük resmi birleştirelim. Fizikte neyi arıyordu? Evreni inşa eden ilk ilkeyi. Yani her şeyi başlatan o ilahi ışığı, lüksu. Peki ahlakta neyi arıyordu? Orada da ilk ilkeyi, yani insan davranışlarının uyması gereken o ilahi adalet düzenini. Bu ikisini birleştirdiğinizde her şey netleşiyor. Grosseteste için adaletsiz bir emir sadece kötü bir karar değil, evrenin temelindeki o ilahi düzenin bozulması demek. Hakikatin ışığına karşı gelen bir tür karanlık. Kozmolojisi ve ahlak felsefesi işte tam bu noktada tek bir potada eriyor. Sonuçta karşımızda nasıl bir portre çıkıyor? Işığı ve evreni inceleyen bir bilim insanı, insan özgürlüğünü anlamaya çalışan bir filozof.
İlahi düzeni savunan bir teolog ve en önemlisi tüm bu ilkeler uğruna otoriteye meydan okumaktan çekinmeyen bir piskopos. Her parçası birbiriyle konuşan bütünlüklü bir zihin. Graceste'nin bütün bu çabası fizikten ahlaka her şeyi açıklayacak tek bir hakikat bulmak içindi. Peki bir düşünelim. Bizim her şeyin kendi kompartmanına ayrıldığı parçalanmış modern dünyamızda böyle bütüncül bir vizyon kurmak hala mümkün mü? Belki de onun yüzyıllar öncesinden bize sorduğu en önemli soru budur.